Evet, ses nasıl geliyor? Ses güzel geliyor anlaşılan. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün farklı bir canlı yayın yapıyorum. Yani mekan değişikliği var, ufak bir mekan değişikliği. Biraz seyyar gibi bir haldeyim. Evet, selamlar. Aslında buradan yapmayacaktım. Sonra neden olmasın dedim. Niye yapmayayım? Teşekkür ederim. Aslında yani spor ayakkabı, şort, çorap. Benim için file çorap aslında çok spor bir kıyafettir. Yerler falan böyle değişik bir şey yaptım. Bugün de birazcık. Evet, gayet güzel kurmuştum. Hiç bozmayayım. Evet, yes. Harika. Tamam. Bir yerleri devirmeden, kırmadan, dönmeden. Evet. Şimdi bir Rus masalı okuyacağım. Açıkçası hiç Rus masalı okumadım. Yani çocukken falan hiçbir şekilde bana Rus masalı denk gelmedi. Önceden de Rus masalı okumadım. Bu mekanda çok fazla dur bakayım ya, yoksa okudum mu bir kere? Kitapta yoktu. Yanında bir Rus masalı masalları kitabı var. Bakıyorum. Çok kısa kısa masallar bunlar. Efsaneler diyor mesela. Bunlara girmeyeyim. Şöyle mitolojik bir masal okuyayım. Evet, masal seçeneklerimizde mitolojik masallar diyor mesela. Böyle bir masal okuyacağım. Böyle bir şey düşünüyorum. Mesela Baba Yaga diye bir masal. Evet. Ya Rusya'da çok gündemde ya, işte mesela bu savaş falan konularında da böyle Rus mitolojisinden bir şey, evet, okuyalım istiyorum. Evet, bakayım. Baba Yaga olsun. Baba Yaga'yı biliyor muydunuz bilmiyorum. Ben dediğim gibi bilmiyorum zaten yani. Beraber dinleyeceğiz, beraber şaşıracağız. İmparator yayını da yaparım ya yani. Ama hani bugün buradan mı onu tam bilmiyorum. Karar vermedim. Nedense şu an sayı birazcık azalmış, az kalmış. Neden öyle oldu bilmiyorum. Cumartesi günü hava güzel, herkes dışarıda tabii. Bir
zamanlar yaşlı bir çift yaşardı. Karısı ölünce adam tekrar evlendi ama ilk evliliğinden genç bir kızı vardı. Kızcağız kötü üvey annesine kendini bir türlü sevdiremedi. Üvey annesi onu dövüyor ve kızdan nasıl kurtulacağını düşünüp duruyordu. Bir gün babası bir yere gidince üvey annesi kıza dedi ki, teyzene yani kız kardeşime git de bir iğne iplik iste, sana elbise yapayım. Üvey annenin kardeşi bir baba yaga idi. Ancak kız hiç de aptal değildi. Önce kendi teyzesine gidip dedi ki, günaydın teyzeciğim. Günaydın canım. Ziyaretinin sebebi ne? Üvey annem beni ablasına yolladı. İğne ile iplik isteyecekmişim, bana elbise dikecekmiş. Bunun üzerine teyzesi kıza yapması gerekenleri anlattı. Sevgili yeğenim, orada dalları gözüne batacak bir huş ağacı var. İşte o ağaca bir kurdele bağla. Gıcırdayıp çarpacak kapılar var. O kapıların kenarına yağ dök. Sonra seni paramparça etmek isteyecek köpekler var. Onlara şu çörekleri fırlat. Gözlerini oymak isteyen bir kedi var. Ona da bir parça pastırma ver. Kız yola çıktı, uzun bir zaman yürüdü. Sonunda Baba Yaga'nın kulübesine geldi. Zayıflıktan bir deri bir kemik kalan cadı orada oturmuş yün eğirmekteydi. Günaydın teyze dedi kız. Günaydın canım diye cevap verdi Baba Yaga. Annem iğne iplik istemem için yolladı. Bana elbise yapacakmış. Peki tamam, hadi otur. Bu arada biraz yün eğir. Hatırlıyor musunuz, bir masal vardı. Hani böyle yün eğiriyordu kız ve eline iğne batıyordu ve uykuya dalıyordu. Uyuyan güzeldi şeyle. Aklıma o geldi. Acaba buna bağlayacak mı? Bunun üzerine kız... Ay ben korktum. Şunun şeyi kapandı. Bunun üzerine kız dokuma tezgahının arkasına oturdu. Baba Yaga ise dışarı çıkıp hizmetçi kıza seslendi. Hemen git banyoyu ısıt. Yeğenimi güzelce yıka ve ona iyi bak. Kahvaltıda onu yemek istiyorum. Önce yıkıyor ama. Hansel Gretel gibi biraz da. Bunu duyan kızcağızın korkudan yüreği ağzına geldi. Hizmetçi kıza dönüp, hanımefendi ne olur odunu yakmak yerine ıslat, banyoya suyu elekle götür dedi. Ayrıca mendilini de hediye olarak verdi. Bir şey diyecek sandım. Baba Yaga biraz bekledi. Sonra pencereye gidip sordu. Yüne eğiriyor musun bakayım canım? Evet teyzeciğim eğiriyorum. Bunun üzerine Baba Yaga yine gitti. Bu arada kız kediye bir parça pastırma verip sordu. Buradan kaçış yok mu? İşte sana bir tarak ve havlu dedi kedi. Bunları al ve toz ol. Baba Yaga peşinden gelecektir. Ama kulağını yere daya. Yaklaştığını duyduğunda önce havluyu yere at. Büyük bir nehir halini alacak. Baba Yaga nehri geçer ve seni yakalamaya çalışırsa işte o zaman kulağını tekrar yere koy. Baba Yaga'nın yaklaştığını duyunca tarağını yere at. Sık bir orman halini alacak. Ormandan geçip seni yakalaması mümkün olmayacak. Şöyle biraz önümüzdeyiz. Kız havluyla tarağı alıp kaçtı. Köpekler onu paramparça edecekken çörekleri alıp atıp kurtuldu. Kapılar çarpmaya başladı ama hepsinin kenarına yağ dökünce kolayca geçti. Kuş ağacı az kalsın kızın gözünü çıkaracaktı ama dalına kurdele bağlayınca bu tehlikeden de kurtuldu. Kedi tezgahın başına oturup çalışmaya başladı. Gerçi yün eğirdiği falan yoktu. Her yeri dağıtıp durdu. Sonra Baba Yaga pencereye gelip sordu. Yün eğiriyor musun yeğenim? Yün eğiriyor musun canım? Eğiriyorum teyzeciğim diye cevap verdi kedi sert bir şekilde. Baba Yaga hemen kulübeye koştu. Kızın gittiğini görünce kızın gözünü çıkarmadığı için kediyi dövüp işkence etmeye başladı. Bunca zaman sana hizmet etmeme rağmen dedi kedi. Bana bir kemik bile atmadın ama o kız bana pastırma verdi. Ya pastırma şimdi kimse vermez herhalde hiçbir kediye. Çünkü pastırmayı eskiden biz yılbaşı sofralarında böyle normal ikramlıkken şu an pastırma falan
Kediye veriyor bir de kız. Bayağı Rusların durumu iyi. Ay nerede kaldım ben? Tabii pastırmanın 40 yıllık hatırı olur. Ee, Bunun üzerine Baba Yaga köpeklerden çıkardı hırsını. Ardından kapılara, huş ağacına, hizmetçi kıza vurdu. Hepsinin canını okudu. Sonra köpekler dedi ki, bunca zaman sana hizmet ettik. Bize yanık ekmek kırıntısı bile atmadın. Ama o kız bize çörekler getirdi. Kapılar dedi ki, bunca zamandır hizmetinizdeyiz. Bir damla su vermedin bize. Ama o kız bizi yağladı. Huş ağacı dedi ki, bunca zamandır hizmetindeyim ama bana bir ip bile bağlamadım fakat o kız bu güzel kurdeleyi bağladı. Aslında dilek dilemek için ip bağlıyorlar, ben öyle düşündüm. Bir de huş ağacı çok iyi havayı temizler. Yani en iyi havayı temizleyen ağaç huş ağacıdır. Aslında İstanbul'a huş ağaçları dikseler gayet de dayanıklı bir ağaçmış. Evin önünde huş ağacı varsa hava daha temiz oluyormuş. Böyle bir gerçek var. Evet. Çırpı bacaklı Baba Yaga dibeğine atlayıp tokmağıyla ilerlerken geçtiği yerleri süpürgesiyle süpürdü ve kızın peşinden gitti. Kız kulağını yere koyunca Baba Yaga'nın peşinden geldiğini duydu ve havluyu yere fırlattı. Kocaman bir nehir çıktı ortaya. Baba Yaga nehre geldi, sinirden dişlerini gıcırdattı. Sonra eve dönüp öküzünü aldı ve hayvanı nehre sürdü. Öküz nehrin bütün suyunu içip bitirdi. Sonra Baba Yaga yeniden kızın peşine düştü ama kız tekrar yeri dinledi ve Baba Yaga'nın yaklaştığını duydu. Bu sefer tarağı yere fırlattı ve birden kocaman sık bir orman belirdi. Baba Yaga ağaçları kemire kemire ilerlemeye çalıştı. Ama ne yaparsa yapsın ormandan çıkamayınca eve dönmek zorunda kaldı. Bu arada kızın babası eve dönmüştü. Sordu. Kızım nerede? Teyzesine gitti dedi üvey annesi. Kısa bir süre sonra kız koşarak eve geldi. Nerelerdeydin dedi kızın babası. Ah babacığım dedi. Annem iğne iplik istemem için beni teyzeme gönderdi. Elbise yapacakmış bana. Ama teyzem bir Baba Yaga çıktı. Az kalsın beni yiyecekti. Peki nasıl kaçtın kızım? Şöyle kaçtım diyerek kız her şeyi anlattı. Babası bunları duyunca karısına çok kızdı. Ama kızıyla birlikte uzun yıllar yaşadılar. Niye ama diyor? Ama kızıyla birlikte çok uzun yaşadılar ve onlar için her şey yolunda gitti. Evet. Ya bu masal burada bitmiş. Galiba bir tane daha Baba Yaga masalı var. Baba Yaga bir standart sanırım. Bu masalın çeşitli varyantlarından birinde kadın kahraman babasının annesi tarafından Baba Yaga'ya gönderilir ve onu kurtaran tavsiye ise kocasından gelir. Baba Yaga dişlerini keskinleştirmek üzere başka bir adaya gider ve bu sırada kız kaçar. Daha önceden biraz tereyağı verdiği kediden aldığı öğüdü duyar ve eşiğe tükürdükten sonra kaçar. Kızın yokluğunda onun yerine tükürüğü cevap verir. Başka masallarda bunun yerine bir kan damlası ya da kana bulanmış bez parçası, bir elma, yumurta, fasulye, taş ya da tahta bebekler bu görevi görürler. Yani ilginçmiş. Şimdi kahve veriyor sanırım. Hani takır tukur sesler geliyor. Kızın kaçmasına yardımcı olan sihirli tarak ve havlu bu türden skaskalarda sık sık karşımıza çıkar ve daima gerekli etkiyi yaratır. Ayrıca fırça da sık kullanılan bir unsurdur. Her fırça kılından bir orman çıkar. Ayrıca havlu köprü kurmak ya da yıkmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Her ülkenin halk masallarında benzer araçlara rastlanır. Bu nesne Alman su cininin fırçası, tarağı ya da aynası, İskandinav trolünün sopası, taşı ya da sürahisi ya da modern Yunan masalında Astyrinos ve Pulia'yı kötü annelerden kurtaran bıçak, tarak ve bir avuç tuz, sahibini Kelt devinden kurtaran kısrağın kulağındaki dal,
Taş ve su torbası yahut ayna gibi kaygan ve yüzey oluşturarak yaşlı Prusya cadısını kayıp düşerek boynunu kırmasına neden olan bir fırça, tarak, yumurta, yani böyle bir şeyler sayıyor. Bayağı uzattı. Burada bayağı böyle masalı inceliyor. Bir bakayım, biraz daha devam edeyim. Her durumda ait oldukları doğaüstü güçlerin bu nesneler aracılığıyla tatbik ettiği etkiyi örneklemektedirler. Halk masallarında kahramanların kullanılmaya pek de alışık olmadıkları belli başlı banyo eşyalarına da bu kadar önem atfedilmesi tuhaf görülmüştür. Ama söz konusu dönüşümde bu nesnelerin benzer varlıkları ürettiği açıktır. Masalın en eski formu olan Sanskritçesinde bir avuç toprak dağa, bir bardak su ise koca bir nehre dönüşür. Mecazi anlamda bir fırçayı minyatür bir orman olarak alabiliriz. Bir tarak ilk bakışta bir dağı andırmaz ama dişli kısımları birçok ilkel halkta dağ sıralarının girintilerinin kısımlarının görüntüsünü uyandırmıştır. Dolayısıyla Almanca kadın kelimesi yalnızca tarak anlamına gelmez, İspanyolca sierra gibi dağ sırtı ya da yarık anlamına da gelir. Bakın böyle bayağı etimoloji. Ceket diyorlar ya, o kadar da şey değil ya. Bir tişört giymiştim de şu yeşil, hadi beyazlara bürüneyim tekrar. Yani. Bir de hatta bağdaş kuracağım böyle bir derste. Evet. Evet, yine bir masal, bir anlatım var. Devam ediyorum. Baba Yaga hakkındaki masallardan birinde 4 kahraman birlikte dünyayı dolaşmaktadır. Derken bir ormana gelirler. Burada bir tavuğun bacakları üzerinde dönüp duran küçük bir izba, yani kulübemsi bir ev vardır. Grubun en genci olan Ivan, İzbuşka sırtını ormana, yüzünü bize çevir şeklinde sihirli sözleri söyler ve kulübe yüzünü onlara çevirir. Kapıları ve pencereleri kendinden açılıverir. Kahramanlar içeri girince kulübeyi boş bulurlar. İçlerinden biri içeride kalırken diğerleri iz bulmak üzere dışarı çıkar. Yalnız bırakılan kişi bir yemek hazırlar ve ardından başını yıkayıp saçlarını taramak üzere pencerenin kenarına oturur. Bir anda bir taş havalanır ve ardından Baba Yaga çıkar. Dibeğini binmiştir. Ayaklarının dibinde ise bir köpek vardır. Cadı kulübeye girer. Kısa bir süre sonra tokmağını alıp kahramanlarımız da vura vura yere yatırır. Sonra sırtına bir kesik atıp arkadaşları için hazırladığı bütün yiyecekleri yiyip ortadan kaybolur. Perişan haldeki kahramanımız kendine gelir. Başını bir mendille sarar ve yoldaşları dönünceye dek inleye bekler. Ardından onlara akşam yemeği hazırlamadığı için bir bahane uydurur. Ama aslında başına gelenlerden hiç söz etmez. Ay, yalnız böyle bir tıkırtı duydum. Kulübe falan, cadı macı falan deyince böyle korktum, biliyor musunuz? Böyle yalnızım şimdi, insanın geliyor. Ertesi gün ikinci kahraman Baba Yaga tarafından aynı muameleyi görür ve sonraki günde üçüncü kahraman aynı şekilde aşağılanır. Ama dördüncü gün kulübede tek başına kalma sırası genç Ivan'a gelir. Baba Yaga yine ortaya çıkar ve tokmağıyla delikanlıya vurmaya başlar. Ama Ivan tokmağı kadının elinden alıp neredeyse öldürene dek onu döver. Sırtına 3 çizik atar ve sonra onu dolaba kapatır. Arkadaşları eve döndüğünde onu sağ salim gördüklerinde, üstelik yemeğin hazır olduğunu görünce çok şaşırırlar. Fakat bir soru sormazlar. Yemekten sonra yıkanırlar. İşte o zaman Ivan arkadaşlarının her birinin sırtındaki 3 çiziyi fark eder.
Bu durum üzerine hepsi başlarına gelenleri anlatır. Bunu duyan Ivan dolaba koşturup Baba Yaga'nın sırtındaki çizik kısımları çıkarır ve arkadaşlarının sırtına koyar. Gençler hemen iyileşirler. Sonra Baba Yaga'yı ayağına bağladığı bir iple asar. Hep birlikte bu ipe ateş ederler. Sonunda ip kopar, cadı yere düşer. Kadın yere iner inmez ortaya çıktığı taşın altına koşar. Onu kaldırır ve ortadan kaybolur. Evet. Ya şey gibi aklıma Witcher'daki kulübe geldi. Cadının kulübesi geldi. Odada sinek mi var? Nereden gördünüz ya? Ya da kelebek gerçekten olabilir. Neyse. Şöyle de tamamlayayım. Masalın geri kalanı daha önce verdiğimiz Norka masalına benzemektedir. Sadece Norka adlı canavar yerine Baba Yaga vardır. Ivan cadıyı uykuda bulur. Sihirli kılıcı da yanı başındadır. Cadının sarayında tanıştığı üç kızın tavsiyesine uyan Ivan uyuyan cadının kılıcına dokunmaz. Cadıyı nazikçe uyandırır ve ona gümüş tabakta 2 elma sunar. Cadı başını kaldırıp ağzını açtığında Ivan kılıcı alıp cadının başını keser. Bu tür masallarda adet olduğu üzere yoldaşları kızları yukarı çıkardıktan sonra ipi keserek Ivan'ın kuyuya geri düşmesine neden olurlar. Aa, ama Ivan kaçar ve sonunda üç kahramanın işini bitirir, cesetlerini de vahşi hayvanlara yem olarak ovaya atar. Kıskançlıkla yaygın bir masalın pek çok versiyonundan biridir. Buna göre genelde üç gençten oluşan bir grup doğaüstü güçleri olan bir düşmanı aşar. Bu düşman genelde bir cücedir ve yanındaki arkadaşlarından çok daha güçlüdür. Bu versiyonların en önemlisi pek çok bakımdan Baba Yaga'ya benzer bir varlık olan bir Lome'yi yenmeye başaran marangozun anlatırdığı Litvanya masalıdır ve Lome'de yoldaşları olan Perkun ve şeytandan daha kuvvetli olduğunu gösterir. Ay bayağı korku olayıymış. Bu korku sineması izleri taşıyor ya bu masallar. Bir düşmanın sırtından şeritler kesip almak Skazgalarda sıkça görünür. Alman ve İskandinav masallarından çok fazla yer verilir bu. Alman ve İskandinav masallarından daha çok yer verilir bu unsura. Bu şeritler genellikle iyi amaca hizmet etmez. Biraz önce gördüğümüz Skazga'da kendisini bir çukura bırakan ipin çok kısa olduğunu gören Ivan, ipin ucuna Baba Yaga'dan kestiği 3 şeridi bağlar ve böylece ipi yeterli uzunluğa getirir. Skazgalarda bu şeritler çoğu zaman kaybedilen bir iddia karşısında alınır. Bu türden bir iddianın anlatıldığı bir Batı Slav masalında kazanan kaybedenin burnunu keser. Kent masallarında ise bir adamın başının tepesinden ayağının altına kadar bir şerit deri kesilmesi hiç de nadir rastlanan bir öğe değildir. Bayağı deri yüzmeli, burun kesilmeli falan masallarmış ya. Yani ve bu bayağı bir şey de var açıkçası. Baba Yaga genellikle insanları yemek için öldürür. Evi etlerini yediği insanların kemiklerinden yapılmış çitlerle çevrilidir. Bu bayağı bildiğimiz şey ya Hansel'le Gretel. Bir masalda onu ziyaret eden bir kıza insan kolu ikram eder. Masalların birinde ise kurbanlarını taşa çevirmektedir. Bu özellik onu Medusa ile üç kız kardeşi olan üç Baba Yaga'yı ise üç Gorgon'la bağdaştırmamızı sağlar. Rus Gorgon'un kurbanlarını dondurma yöntemi tektir. Sözünü ettiğimiz masalda Ivan Deviç, hizmetçi kızın oğlu Ivan, bir Baba Yaga ile tanışır. Cadı saçından bir tel koparıp delikanlıya verir ve der ki 3 düğüm at ve sonra üfle.
Düğümler de zaten çok tekrarlanan bir öğe. Düğüm atmak bir büyü yapmak anlamına geliyor zaten. Düğümleri üfleyen kadınların şerrinden kork. Evet. Delikanlı bunu yapınca hem kendisini hem de evi hem kendisi hem de ev taşa döner. Baba Yaga onları dibeğine koyup tokmağıyla ezer ve kalıntılarını bir taşın altına saklar. Biraz sonra Ivan Devich'in dostu Prens Ivan gelir. Baba Yaga onu da yok etmeye kalkar ama prens bilmezden gelerek cadıyı düğümleri nasıl bağlayıp üfleyeceğini göstermeye ikna eder. Bunun sonucunda Baba Yaga taşa dönüşür. Prens Ivan cadıyı dibeye koyar ve dostunun kalıntılarını yerine ve onu hayata döndürmek için ne yapması gerektiğini söyletene dek tokmakla döver. Baba Yaga genelde tek başına yaşar ama kimi zaman bir evin annesi şeklinde karşımıza çıkar. Skazgaların birinde çocuksuz bir yaşlı çifte köydeki bir evden çok sayıda yumurta alıp bir tavuğun altına yerleştirmeleri tavsiye edilir. Bu şekilde elde edilen ve işlenen 41 yumurtadan birçok erkek çocuk yetişir ve hepsi güçlü kuvvetli olurlar biri hariç. 41. çocuk zayıf ve sıskadır. Parmak çocuk gibidir. Büyüyünce hep birlikte kendileriyle evlenecek kızlar arar ve nihayet bir Baba Yaga'nın 41 kızıyla evlenirler. Düğün gecesi cadı damatlarını öldürme niyetindedir ama delikanlılar eskiden güçsüz olan ama sonra kuvvetli bir kahramana dönüşmüş olan kardeşlerinin tavsiyesine uyarak uyumadan önce karılarının giysilerini giyerler. Böylece Baba Yaga'nın sadık hizmetçileri damatlar yerine kızların başını keser. Delikanlılar kalkıp karılarının başlarını demir direklere geçirerek evin etrafına yerleştirir ve ardından atlarına binip uzaklaşırlar. Ya bir inisiyasyon hikayesi diyeceğim ama kadınları kurban ediyorlar ama erkek inisiyasyonundan da bahsediyor. Sabahleyin Baba Yaga uyanınca pencereden bakar ve kızlarının başlarını direklerde görür. Çok öfkelenir ve yakıcı kalkanını isteyerek damatlarını bulmak için yola çıkar. Bu sırada kalkanıyla dört bir yandaki her şeyi yakıp geçer. Ne var ki sihirli olması nedeniyle köprü kurabilen bir mendil damatların kaynanalarından kaçmasına olanak sağlar. Ya kaynanalar damatlara karşı bu kadar kötü müydü sanmıyorum ya. Bir tane daha örnek vereceğim ve kapayacağım. Bir masalda ise kadın kahramanı bir Baba Yaga'nın yeni doğmuş oğlunun uyumakta olduğu beşiği sallaması emredilir. Bebeğin ninni söylerken ona saygılı bir şekilde hitap etmesi gerekmektedir. Başka masallarda ise Baba Yaga'nın çocuklarını yıkaması istenir. Bu çocuklar hiç de sevimli değillerdir. Mesela Baba Yaga bir kıza banyoyu ısıtmasını emreder ama bu amaçla verilen yakacaklar ölü adamların kemikleridir. Ona nerede odun bulabileceğini söyleyen serçenin yardımı sayesinde bu güçlüğü aştıktan sonra bir süzgeçle su getirmesi istenir. Yine serçe imdadına yetişerek süzgecin altını çamurla kaplamasını söyler. Sonra banyoda Baba Yaga'nın çocukları başında beklemesi istenir. Kız banyoya girer ve o anda solucanlar, kurbağalar, sıçanlar ve her yerden ve her tür böcekler doluşur içeri. İşte bunlar Baba Yaga'nın çocuklarıdır. Hepsini sabunlayıp Rus usulünce yıkar ve sonrasında annelerini de yıkar. Baba Yaga çok memnundur. Bir semaver isteyerek genç kızı çaya davet eder. Son olarak kızı içi para dolu olan mavi bir kutuyla eve gönderir. Bu armağan kızın üvey annesinin kıskançlığına yol açar. Bu kez üvey anne kendi kızını Baba Yaga'ya gönderir. Onun da benzer bir hazineyle dönmesini ummaktadır. Baba Yaga yeni gelen kıza da aynı emirleri verir ama serçe öğüt verirken kız kulaklarını tıkar. Sonra sıçanlar, kurbağalar ve her türden böcekler banyoya girince kız onların yarısını ezip öldürür. Masala göre çocukların geri kalanı kaçıp annelerine yakınırlar. Bunun üzerine Baba Yaga kızı kovar ve ona bir kırmızı kutu verir. Kutu açıldığında kızı ve annesini içine alıp yutan alevler fışkırır.
Felaket senaryosu pek çok özelliği bakımından bu masala benzeyen en heyecanlı ve dramatik skazgalarından. Şimdi başka bir masal istiyorum. Gerçekten bayağı korku masallarıymış bu Rus masalları yani. Bu Baba Yagalar bildiğin korku filmlerinin herhalde kökeni, atası gibi şeyler. Ay şunu bağlamak. Şort edeyim. Yani benim okuduğum, dediğim gibi, bu bayağı bir korku masalıymış. Neyse. Evet. Bir masal gecesinin daha sonuna geldik. Sizi cumartesi gecesi korkuttuğumu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Arada böyle renkli mesajlar, süper teşekkürler geliyor. Teşekkür ederim. Şöyle diyeyim size. Soru varsa belki bir soru alırım ve yayını kaparım. Evet. Herkese iyi geceler diliyorum. Bir sonraki masal yayınında karşılaşmak üzere. Aslında ayrıca video çekip yüklemeyi de düşünüyorum. Belki bazı yayınlar böyle olacak ya da okuma yayınlarının. Resme dair şeyler yapmayı da düşünüyorum. Birkaç yenilikler ve farklı sahneler, farklı alanlardan olacak. Gerçi bu korku filmi temasına, bu korku masalı temasına da uydu. Burada böyle arkada biraz daha hafif karanlıklar falan var. Gece teması. Evet. Danimarka'ya sevgiler. Birazcık yanaştırayım sizi kendime. Ama gölgem düşüyor. Şu an bir ring light kullanmıyorum. Ring light kullanmadığım için biraz böyle ışıklarda şeyler oldu. Ama bu da ayrı bir doğallık diye düşünüyorum. Açılacak mı? Bakayım şöyle. Evet. Neyse. Herkese iyi geceler diliyorum. Yayınlara yorum yapmayı unutmayın. Beğenirseniz memnun olurum. Yorum yapın, paylaşın. Üye olmak isterseniz katıla tıklıyorsunuz. Bu kadar basit. Neyse ya, ben bu klişe cümleleri çok da sevmiyorum. Evet. Görüşmek üzere diyorum. İyi geceler herkese. Hoşça kalın. Güzel cumartesiler, güzel hafta sonları.